Merhabalar, eğitim serimizin 15. videosundayız. Giriş sekmesindeki stiller bölümünden devam ediyoruz. Görece daha basit ama yine kullanışlı olan bu bölümde bu sefer hücre formatlarını, hücre stillerini yani cell styles dediğimiz şu kısmı inceleyeceğiz. Aşağıda bunun için küçük bir verimiz var. İşte tarihler, harflerle oluşan ürün isimleri, her bir ürünün alış ve satış fiyatı ve ikisinin farkını alarak bulduğumuz kazanç sütunu var arkadaşlar. Hücre formatları, hücre stilleri aslında tamamen tablo formatları gibi sadece mevcutta bize sabit olarak ve yine özelleştirebileceğimiz hücre biçimleri sunacak ve biz sıfırdan bir hücre biçimi oluşturup bunu kaydedip her seferinde tek tek yapmakla uğraşmayacağımız bir kısa yol olarak gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla hemen geliyorum Cell Styles denilen kısma ve yanındaki kulakçığa tıklıyorum. Excel'in bize halihazırda verdiği belli başlı hücre formatları var arkadaşlar burada. Ve bu formatları Excel kullanabileceğimiz alanlara göre belli başlıklar altında kategorilendirmiş ve toplamış. Burada neler var? İşte iyi, kötü gibi bir veriniz varsa bunları kullanabilirsiniz diyor. Verilerle ilgili işte hesaplama ya da bir link koyuyorsanız buraya ya da belli başlı konulara göre ki zaten isimleri de öyle. Ona göre biçimlendirmelerde bunları kullanabilirsiniz diyor. Başlıklar için şuradaki stilleri kullanabilirsiniz diyor. Ya da temalı hücre stilleri var. İşte yüzdelik olarak belli oranda hücrenin arka plan renginin koyulaştığı bir stil bölümü var ve en altında da sayı formatları denilen aslında bizim şu kısımdan değiştirdiğimiz işte yüzde, para birimi gibi belli formatları oluşturduğu, uyguladığı bir bölüm var arkadaşlar. Şu halihazırda verilen bize kısımları aslında nasıl uygulayabiliriz onlarla bahsetmek istiyorum öncelikle. Daha sonra bizim kendimiz nasıl oluşturabileceğimizden bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle iyi ve kötü kısmını aslında bizim koşullu biçimlendirmede de daha önce de gördüğümüz gibi şu kazanç kısmında örneğin yüksek olanları şuradaki iyi olan biçimlendirmeyi uygulayabiliriz. Ya da daha düşük olanları görece kötü denilen kırmızı renkteki biçimlendirmeyi uygulayabiliriz ya da daha orta değerlerdekilerini de şuradan uygulayabiliriz arkadaşlar. Yani biz her seferinde gelip buradan arka planı yeşil, işte yazısı yeşil, italik vesaire diye tek tek şu kısımdan seçmeden bize halihazırda verdiği buradan uygulayabiliriz arkadaşlar. Ya da mesela ne diyor? Hesaplama için diyor bunu uygulayabilirsin diyor. Ne yapalım? Ürün isimlerini de bunlardan şunu yapalım. Mesela tek tek ben burada arka planı gri yapıp kenarlık ekleyip işte yazı tipini, yazı rengini turuncu yapmakla uğraşmadan buradan direkt seçerek bu biçimi uygulayabildim. Bir altında da başlıklarla ilgili bölüm var arkadaşlar. Mesela şu başlıkların olduğu kısmı da geliyorum. Bundan yapabilirim arkadaşlar. Ya da bir altında da dediğimiz gibi biraz önce yüzdelik olarak belli değerlerin artıp azaldığı kısımlarda bu şuradan yani dolgu rengine gelip mor colors deyip işte buradan tek tek açığını koyusunu ayarlamak yerine burada bize verilen sabit değerlerden uygulayabiliriz. Mesela alış değeri yüksek olanın daha koyu renk olduğu, işte daha düşük olanın bir altı, daha düşük olanın bir altı ve en düşük olanların da bir altı arka plan renginde olduğu bir biçimlendirmede yapıyor olabiliriz arkadaşlar. Ve en altta da dediğimiz gibi sayı formatlarının olduğu kısım var. Şu en sondakilerin hepsi para birimi olduğu için mesela direkt buraya gelip currency'yi seçiyor olabilirim arkadaşlar. Ve aynı zamanda normalde bize tabii ki Excel sabit bunları vermiş, bunları uygulayabiliriz ama bize bunları verdi diye sadece örneğin başlığı ben bu şekilde mi uygulamak zorundayım? Değiştirmek isteyebilirim aynı zamanda. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar geliyorum. Burada değiştirmek istediğim stilin üzerine gelip sağ tıklarsam eğer bana belli başlı seçenekler sunuyor. Modify, Duplicate ya da direkt silebilirsiniz. Delete diyor. Eğer bu mevcutta olan stili hali hazırda bu şekilde kaydedip sadece değiştirmek istiyorsam, yeni bir stil olarak kaydetmek istemiyorsam bunu modifiye edebilirim arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum? Modify'e bastım. Böyle bir pencere açıldı. Burada zaten işte hizalaması, kenarlığı, belli başlı seçenekleri var. Bunları seçip kaldırabilirim aynı zamanda. Ya da bu format kısmına gelip bizim aslında hücre stilleri kısmında her zaman incelediğimiz bu format cells denilen pencere çıkıyor. Ve burada istediğim her şeyi ayarlayabilirim. Örneğin ben diyorum ki bunu sadece alt çizgisi olmasın, üstünde de bir çizgi olsun. Bakın tıklıyorum. OK diyorum arkadaşlar. Tekrar OK diyorum. Ne oldu?
Bakın benim normalde başlıkta da bu stili seçmiştim. Hemen üstüne de bir çizgi geldi ve Cell Styles'a tıkladığımda bakın burada da artık üstünde de bir çizgi olarak kaydettiğini görüyorum. Ya da ben bu aynı zamanda bu iki çizgi olan sabit kalsın ama bunun bir de aynı formatın sadece arka plan rengi değişik olan kısmı da burada sabit olarak olsun istiyor olabilirim. Bunun için de sağ tıklayıp arkadaşlar duplicate demem gerekiyor. Bakın yine aynı pencere çıktı. Geliyorum formata. Arka planına geliyorum. Hemen diyelim ki sarı olsun arka planında. Bir de böyle bir şekilde kaydolsun da istiyorum. OK'ye tıklıyorum arkadaşlar. Bakın bu değişmedi. Çünkü sabitte bu sabit kalsın dedim. Yeni bir stil olarak bunu oluştur dedim. Custom yani özel diye bir kategori daha açıldı burada. Ve burada aynı stilin arka planı sarı olan rengi de buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi peki ben bunları tabii ki değiştirebilirim. Farklı kaydet gibi yeni bir stilde oluşturabilirim bunlar üzerinden. Bunlar üzerinde değişiklik de yapabilirim. Ama ben aynı zamanda sıfırdan yeni bir hücre stilde oluşturabilirim arkadaşlar. Ve bunu buraya bu custom'da olduğu gibi kaydedip her zaman bu dosyayı açtığımda kullanıyor olabilirim. Bunun için de arkadaşlar en altta New Cell Style denilen yeni hücre stili olan kısmı tıklamam gerekiyor. Bakın ne diyor bana? Aynı pencere açıldı aslında bir öncekiyle. Öncelikle diyor ki stiline bir isim verebilirsin diyor. Ben bu şekilde kalsın istiyorum ama değiştirebilirim. Bir yanında arkadaşlar yaptığın stilin ön izlemesini görebileceğim preview denilen bir bölüm var arkadaşlar. Ve geliyorum format kısmına. Hemen hızlıca böyle işte kalın, daha büyük, kırmızı, arka planda sarı olsun hızlıca bir format oluşturup bu şekilde bir format olsun istiyorum mesela. Görüntüsüne de bakıyorum tam istediğim gibi. OK diyorum. Geliyorum yine Cell Style'a. Bakın ne oldu arkadaşlar? Benim sıfırdan oluşturduğum hücre stili özel kategorisinin altında burada oluştu. Ben bu çalışma kitabını her açtığımda ben sarı arka plan rengi ve kırmızı yazı tipi bu şekilde bir biçimlendirme istediğimde sıfırdan oluşturmayacağım. Bu hücre stillerine gelip buradan uygulayabileceğim. Bu aslında işimizi kolaylaştıracak çok güzel bir kısım. Ama arkadaşlar ben başka bir çalışma kitabına gittiğimde bunları yine sıfırdan yapmam gerekecek mi? Eğer şurada stilleri birleştir denilen kısmı uygulamıyorsam evet sıfırdan yapmam gerekecek. Ama bu stilleri birleştir kısmı da aslında arkadaşlar farklı çalışma kitaplarındaki hücre stillerini oluşturduğumuz stilleri almamıza yarayan kısım arkadaşlar. Ne yapacağız mesela? Başka bir çalışma kitabında ben bu stili sabit olarak kalsın istiyorum bu bölümde. Bunun için yeni bir çalışma kitabı açacağım. Şuraya basıyorum hemen bakın yeni bir çalışma kitabı açıldı. Geleceğim Cell Styles'a bakın benim biraz önce oluşturduğum yeni stiller custom denilen kategorinin altındaki yeni stiller burada yok. Bunların gelmesi için ne yapmam gerekiyor? Stilleri birleştir kısmına gelmem gerekiyor. Bakın hemen bir pencere açıldı ve açık olan çalışma kitapları, Excel çalışma kitaplarının listesi bu aşağıda yer alacak. Ve ben hangi çalışma kitabından hücre stilini almak istiyorsam ben biraz önce çalıştığım kitabın ismi Workbook olduğu için onu tıklıyorum ki zaten sadece o açık. OK diyeceğim. Değiştir diyeceğim. Ve bakın geliyorum buraya. Benim artık biraz önce oluşturduğum hücre stilleri bu kitapta da yer almış oluyor. Ben sıfırdan yine başka bir yeni çalışma kitabı açıyor olsam da sıfırdan bu stilleri oluşturmama gerek yok arkadaşlar. Hemen uygulayalım mesela. Direkt burada yer alıyor. Arkadaşlar hücre stilleriyle ilgili anlatacaklarım aslında bu kadar. Dediğimiz gibi gayet basit kullanımı, hayatımızı kolaylaştıran, bizi fazla iş yükünden kurtaran aslında bir bölüm diyebiliriz. Dolayısıyla şimdilik teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.